Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli vatandaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli izleyiciler, bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Bakın, banka işlemleri ve telefon aboneliklerinde değişim var. ATM'den artık herkes öyle istediği gibi para çekemeyecek. Hiç fazla vaktinizi almadan habere geçmek istiyorum. Bankacılık işlemlerinde yeni dönem. Sistem değişiyor. Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek. Değerli izleyiciler, lütfen haberi sonuna kadar izleyin. Size bilgiler vereceğim. Ne yapabilirsiniz, neler olur, ne yapmanız gerekiyor? Yeni yargı reformu strateji kapsamında banka işlemleri ve telefon aboneliklerine sıkı denetim geliyor. ATM'nin güvenlik kamerasından tespit edilemeyenler artık para çekemeyecek. Evet, size anlayış gösteriyorum. Şimdi belki düşünüyorsunuzdur ama benim hasta annem var, babam var. Onun hesabından devamlı gidip emekliliğini çekip ona bakıyorum. İhtiyacı olan ürünleri ona satın alıyorum. O işleri hep ben yapıyorum. Annem bundan sonra köyden para çekmeye de gidemez. Böyle sorular biliyorum sizin de aklınızdan, kafanızın içinden vum diye geçti şimdi. Değerli izleyiciler, onun da bir kolaylığı var. Banka şubesine gidin, imza hakkı ile para çekmeniz lazım. Ne oluyor? Şubenin içine girmeniz gerekiyor. İmza ile, kimlik ile soruşturun, böyle para çekebilir misiniz? Tabii ki çoğu kişinin annesi babası var. Belki hastadır, belki kaza geçirmiştir. Onlara bakıyorlardır. Gidip ATM'den para çekemiyordur ve senelerden beri de çekmemiştir ve çekmesini de bilmiyordur. Haberime devam ediyorum. Bakın, daha başka yenilikler de var. Onun için lütfen sonuna kadar izleyin. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Değerli izleyiciler, bunlar neden yapılıyor? Sahtekarlık her gün büyüdüğü için bunlara da tabii ki önlerine geçmeleri lazım. Bankacılık işlemleri ve telefon aboneliklerine sıkı denetim geliyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 22 Ocak'ta açıklanan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile banka işlemleri ve telefon aboneliklerine sıkı denetim getiriliyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3. amacı olan ceza adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması kapsamında banka ve finans kuruluşlarıyla telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak. Düzenleme ile banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamının genişletilerek sorumluluklarının arttırılması, banka finans kuruluşlarıyla mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülüklerle bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilebilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Değerli seyirciler, değerli izleyiciler, şimdiden söyleyebilirim, bunların çoğu Avrupa'da var. Bu sistem Avrupa'da var. Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere ceza yargılanmasında el koyma ve müsaadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Bakanlığın açıklamasına göre yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin
10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaata CMK'nın 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Çipli kimlik belgesi olmadan hesap açılmayacak. Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulanmadan hesap açılamayacak. Yüzü ATM kamerasından tespit edilemeyenler para çekemeyecek. Yani değerli izleyiciler, şimdi siz benim banka kartımı çaldınız, tabii çalmadınız değil, çaldınız diyelim. Bankomata gittiniz, çekmek istiyorsunuz ama benim yüzüm orada sistemin içinde, sizi gördüğü zaman siz çekemeyeceksiniz. Banka içine alacak ve sizi beklemeye, bankanız verilmiyor diye haber gelecek. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süreyle saklanacak. Yani bu çekilen görüntüler 2 sene saklanacak. 2 sene. Telefon abonelikleri güncelleniyor. Evet, sizin de aboneniz varsa ta eskiden kalma, size de böyle bir bilgi gelirse muhakkak güncellendirmeniz lazım. Açıklamaya göre yargı reformu strateji belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Abonelik kayıtları güncellenmeye, hatlar iletişime kapatılacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Yani güncellenme yapmazsan senin telefonu da kapatacaklar. Vatandaşların en fazla 3 hattı olabilecek, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Şimdi Türk pasaportunu vermiş olanlar mavi kartla yani yabancı olmuş oluyor. Onların kişi başı bir hata sahip olacaklar ama karı koca olduğu zaman 2 hat kullanabilirler. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak. Değerli izleyiciler, şimdi haberin sonuna geldik. Belki bazı sorularınız vardır. Banka konusunda lütfen banka, hangi artık Akbank mı, İş Bankası mı, Halkbank mı, şubesinden öğrenin. Böyle bir yani siz de bu konuda mağdur kalırsanız belki bir hasta tanıdığınız vardır. Onun banka kartından şimdi şifreyle para çekmişsinizdir. Banka şubenizden lütfen öğrenin. İleride bunu nasıl yapacağınız. Size imza hakkı vermesi lazım. Bir vekalet vermesi lazım. O zaman tabii ki bu hakka sahip olursunuz. Ama tekrar söylüyorum, en iyisi şubenizden öğrenmek. Çünkü bankada maalesef değişiyor. Bu Avrupa'da da böyle, İsviçre'de de böyle. Şimdi benim hesabımdan benim eşim bile para çekemez içeri girip de. Banka kartından buradan çeker ama kamera onu çekiyor. Ama ben eşime imza hakkı verdiğim için içeriden şubenin içinden
istediği kadar para çekebilir ve aynı ben onun hesabından da çekebilirim. Yani evliyiz diye burada öyle bir kural yok. Çekme hakkın yok. Sana hak vermesi lazım. İmza hakkı vermesi lazım. Lütfen bunu sizler de danışın. Ve biraz evvel ne dedik? Çipli kimlik belgesi olmadan hesap açılmayacak. Yani artık bu çipli kimlikler geliyor. En iyisi kimlikleri değiştirmek. Bilhassa gurbetçi vatandaşlarımıza sesleniyorum. Türkiye'ye izine gittiğiniz zaman Sıla yolundan artık havadan mı karadan mı bilmiyorum nasıl gideceksiniz. Bunları öğrenin ve yoluna koyun. İleride mağdur kalmayın değerli izleyiciler. Onun için bu işin peşindeyiz. Tekrar fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü herkesin vakti çok değerli. Teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum beni buraya kadar izlediğiniz için. Bir de like verirseniz, abone olup da bana da destek olursanız tabii beni gururlandırmış olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.